zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşadığımız dönemin tehlikeli dönemlerden birisi olduğu aşikar ve bunun sorumlusu büyük ölçekte biziz. Ancak söz konusu dünyanın 4,5 milyar yıllık yaşı olduğunda acaba en tehlikeli yeri neresiydi? En tehlikeli zamanları ne zaman yaşadı? Üzerinde yaşayan en tehlikeli canlı biz miyiz? Dünya, en geniş alanı 40.000 kilometre genişliğinde. Kendi ekseni etrafında saatte 1760, Güneş'in etrafında ise 108.000 kilometre hızla dönüyor. İlk yaşam en az 3,5 milyar yıl önce filizlendi. İlk günden bugüne dek çok fazla değişti. Çok fazla darbe aldı. 2,8 milyar yıl sonra yüzey sıcaklığının 147 dereceye ulaşıp dünyadaki yaşamın yok olacağı, dünyanın Venüs'e benzeyeceği düşünülüyor. Hatta bazı bilim adamlarına göre dünyadaki yaşam en fazla 1,4 milyar yıl daha devam edebilir. Gezegenin gelmiş geçmiş en tehlikeli yerini keşfetmek için Türkiye'den 5400 kilometre uzağa Fas'ın güneydoğusuna doğru bir yolculuk yapmak gerekiyor. Burada hayatta kalmak büyük bir gayret istiyordu. Ufak canlılar her daim tetikteydi. Karadaki canlılardan saklanabilirlerdi. Peki ya havadaki destansı hayvanlardan nasıl saklanacaklardı? O yıllarda gökyüzü günümüzdekilerden çok daha heybetli ve yırtıcı olan hayvanların hakimiyetindeydi. Onlar pek misafirperver değillerdi. Karada çok hızlı koşan dinozorlar vardı. Ebatları göz önüne alındığında bazıları bir insanı kolaylıkla yakalayabilirdi. Dinozorların çok hızlı koşanları Sahra'daki krallıkların imparatorlarıydı. Ancak onların gözü daha çok sulardaydı. Fosiller milyonlarca yıl önceki bu canlıların daha çok deniz canlılarına yöneldiğine dair bazı ipuçları verdi. Öğrenmemiz gereken ilk kural olabildiğince nehir kenarı ve yakınlarına seyrek uğramamız gerektiği. Sadece su içmek için belirli saatlerde gidip işimizi hızlıca halletmemiz lazım. 100 milyon yıl önce Sahra'da uçan sürüngenler ve timsah benzeri avcılar yaşıyordu. Krokodilya takımı 85 milyon yıl önce Kretase döneminin sonunda ortaya çıkmışlardı. Kemkem yatakları ismindeki bölgede en uzun ve en ağır dinozorlardan olan 13 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığındaki Carcharodontaurus'lar ve 8 metre uzunluğunda daha önce hiç görmediğimiz kadar ince arka uzuvları olan ve çok hızlı koşabilen Deltodromeus'lar yaşıyordu. Kemkem grubu aslında alt Jarasbau ve üst Davroto oluşumları olarak adlandırılan fosil bakımından zengin iki ayrı bölgeyi kapsıyor. Timsah benzeri canlılar ve uçan sürüngenler pterizorlar onların komşularıydı. 100 milyon yıl önceki Sahra'ya giderse gezegenin bu tehlikeli yerinde sadece birkaç gün yaşayabilirdi. Nizar'a göre Sahra'nın bu kısmı şüphesiz gezegenin en tehlikeli yeriydi. Bu yırtıcılar Sahra'yı bol miktardaki balık kaynağı için tercih ediyorlardı. Mesela o dönemdeki sölakantlar bugünkü sölakantlardan 4-5 kat daha büyüktü. Bunlar bir insanı 2 ısırıkta yutabilecek canlılardı. Onsophlistis adında devasa dişleri olan tatlı sularda yaşayan testere ağızlı köpek balığı vardı. Onlar 2 metreye yakın sivri dişlerle kaplı burunları olan 5 metrelik ürkütücü canlılardı. Burunları göz alıcı renkteydi. Oldukça parlaktı ama adeta dikenli hançerlerle kaplıydı. Bu su yatakları çok büyük balıklarla dolu olduğu için birçok canlının bir arada yaşadığı çok geniş bir ağ yaratmıştı. Bu çağda her şey büyüktü. Bu açık büfe dinozorların inanılmaz boyutlara ulaşmasını sağlamıştı. Burası dinozorlar çağına açılan dev bir pencere gibiydi. Kemkem paleo ekosisteminin en dikkat çekici özelliği yırtıcı dinozorlara ait fosil bolluğu. Burası ve Mısır'ın Bahariye bölgesinde bilim insanlarının anlamlandıramadığı kadar çok fosil var. Bu iki bölgede de normalde olması gerektiği gibi çok fazla av hayvanı yok. Çok fazla yırtıcı var. Buradaki yırtıcılar büyük gövdeli. Öyle ki bulunan 4 yırtıcı fosilden 3'ü %10'luk dilime girmiş. Yani belgelenmiş en büyük yırtıcılardan. Nedenini henüz bilmesek de orada otçular da var. Sauropod fosilleri keşfedildi. Ama çok nadirlerdi. İçlerinden bazıları kendi türleriyle besleniyordu. Yani ufak bir kısım etçi dinozor diğer etçi dinozorları yiyordu. Fakat besin zincirinin üstünde yer alanların bir alttakileri yediği durumlar da oluyordu. Bu ekosistem pek akla yatkın değil. Kemkem yatakları kireç taşlarıyla kaplı. O yüzden
Bulunanlar buzdağının sadece görünen kısmı. Burası sadece paleontologlar için değil, fosil avcılar için de bulunmaz bir nimetti. Tarih öncesi yaşamın değerli sakinleri, dinozorların, sürüngenlerin ve diğer canlıların yağmalanmış kalıntıları dünyanın dört bir yana dağılmış durumda olan bazı koleksiyonlara eklenmiş durumda. Ekolojik yapının çok farklı olması, otoburlardan daha çok yırtıcılar yaşıyor olması zamana yenik düşmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Kemkemde bulunan fosiller bize yeni şeyler öğretiyorlardı. Etoburlar türlü boyutlardaydı ve söz hakkı her zaman daha büyük olana aitti. Kılıç dişli Carcharodontosaurus, Spinosaurus, Abelisaur ve Deltodromys gibi yırtıcıların birçoğu T-Rex'ten çok daha büyüktü. Dinozor dünyasının en zekilerinden olduğu söylenen raptorlar T-Rex'lerle rekabet halindeydiler. Carcharodontosaurus 1,6 metre civarında oldukça büyük bir kafatasına sahipti. Çok uzun bir çeneleri vardı. Bu muazzam bir uzunluk. Boyları tahminen 12 ile 13 metre, ağırlıkları ise 6 ile 15 ton civarındaydı. Yırtıcı bir dinozor olan Abelisaur avını yedikten sonra dinlenmeye geçtiğinde muhtemelen birkaç ufak pterozor ondan arta kalanları yemek için çetin bir savaş içine giriyorlardı. Fas'taki büyük avcıların birbirine saldırması pek olası bir senaryo değildi. Onlar bir araba büyüklüğünde olan kolekantlarla beslenmeyi seviyorlardı. İlçil dinozor, Carcharodontosaurus'un şekil ve boyutları bir T-Rex'e benziyordu. Ancak daha dar bir kafaya, biraz daha uzun kollara ve 3 parmaklara sahiplerdi. T-Rex'lerin ön ayaklarında ince 2 parmak bulunuyordu. Büyük Spinosaurus'lar, Carcharodontosaurus'ların ve timsahların çocuğu gibi görünüyorlardı. Timsah benzeri bir kafatası ve diş yapıları vardı. Carcharodontosaurus ve timsah karışım bir gövdeye sahiplerdi. Ancak daha uzun ön ayaklara sahiplerdi. Spinosaurus'lar sucul yaşama daha uygunlardı. Onlar sanıldığının aksine daha çok su kıyılarında yaşıyorlardı. Sulak alanlarda avlanıp zaman geçiriyorlardı. Karada ise 4 ayakları üzerinde yürüyorlardı. En belirgin özelliği sırtı boyunca uzanan 6 metrelik yelkenleriydi. Bunlar sinirsel dikenlerden oluşuyordu ve büyüdüklerinde omurlarından 7 ile 10 kat arasında daha büyük oluyorlardı. Sahra çölünün bu kısmında dinozorlardan oluşan eşi benzeri görülmemiş yoğunluk herhangi bir modern karasal ekosistemle karşılaştırılamayacak kadar büyüktü. Ama her güzel şeyin bir sonu vardı. Kaya katmanlarındaki kalıntılar, yırtıcı hayvanların ve büyük balıkların geliştiği bu nehir yataklarının günün sonunda deniz suyuyla dolup taştığını, bölgeyi sığ bir denize dönüştürdüğünü gösteriyor. Şu an orası dünyanın en büyük sıcak çölü konumunda. Değişimin hiç durmadığına, dünyanın nasıl değiştiğine çok güzel bir örnek. Burası gerçekten de dünyanın gelmiş geçmiş en tehlikeli yeri olabilir miydi? Evet, buraya bir insan bıraktığınızda onun pek bir şansı olmayacaktı. Ama ya çok sayıda insan olsaydı? Yine de bu dev dinozorlar bizim için binlerce nükleer füze kadar tehlikeli olurlar mıydı? Muhtemelen insan zekası yine bir yolunu bulacaktı. Bazı bilim insanlarına göre burası küresel bir veba salgının merkez üssü kadar tehlikeli olacaktı. Belki şu anki teknolojimiz, gelişmişlik seviyemizle onları kolayca alt edebilirdik. Ama aynı dönemde aynı şartlarda mücadele etseydik final nasıl olurdu dersiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.